Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya başta olmak üzere Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı nasıl bir gelecek bekliyor ve Avrupa nasıl bir bataklığın içerisine sürükleniyor, bunları bu yayınımızda ele alacağız. Bundan sadece 16 yıl önce 2008 yılında tüm Avrupa Birliği'nin gayri safi yurt içi hasılası Amerika Birleşik Devletleri ile aynıydı. Avrupa Birliği'nin altında Japonya ve Çin vardı. 1 numara Amerika, 2 numara ise Avrupa Birliği'ydi. Bunun üzerinden sadece 16 yıl geçti. 16 yılda Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri'nin %50 arkasında kaldı. Ekranda da görüyorsunuz bu değişimi. Bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri 25,5 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahipken tüm Avrupa Birliği 16,6 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasılaya sahip. Yani kısaca şu: Avrupa Birliği geriliyor. Bu zaman zarfında Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Çin ekonomisi de Avrupa Birliği'nin geldi geçti 2 numaraya yerleşti. Bu zaman zarfında Amerika Birleşik Devletleri dijitalleşmeye, yeni dünya düzenine çok hızlı bir şekilde ayak uydururken Avrupa Birliği şu anda dünyanın en büyük otomobil fabrikalarını kapatıyor. Şu an Almanya, Avrupa Birliği'nin en önemli ülkesi ekonomik olarak, emeklilerine 1 kuruş, 1 euro para vereceğim diye yapmadığını bırakmıyor. Bugün Almanya'da her gün 2 milyon kişi aşevinden günlük yemek alıyor. 2 milyon. Bu Amerika ile Avrupa Birliği arasında %50'lik açılan farkı şöyle izah edebiliriz. Savunma sanayine bazı yorumcular şunu söylüyor. Diyor ki Avrupa Birliği savunmaya para harcadı. Peki. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya 9.000 kilometre uzaklıkta. Şu an Avrupa'da, Avrupa'nın göbeğinde büyük bir savaş var. Rusya-Ukrayna savaşı. Bu savaşın Amerika'dan daha çok finansörü Almanya. Para veriyor, silah veriyor. Amerika Birleşik Devletleri bu arada ekonomisini büyütmeye devam ediyor. Yorumcular diyor ya savunma sanayine işte Avrupa Birliği para harcadı. Hayır, doğru değil. Eğer gerçekten Avrupa Birliği savunmaya para harcasaydı bugün ordusu olurdu. Bir Avrupa ordusu olurdu. Bir Almanya'nın doğru düzgün bir ordusu olurdu. Amerika, Almanya başta olmak üzere kendi düşmanlarıyla mücadele etmek için başta Rusya ve Çin olmak üzere Almanya'yı kullanıyor. Avrupa Birliği'ni kullanıyor. Bu ülkelerin Almanya başta olmak üzere ekonomilerini zayıflatmaya devam ediyor. Bugün Almanya'da yaşayan her vatandaştan alınan 1 euroluk vergi bile Ukrayna'ya gidiyor. Bugün dünyanın en çok üreten 3. ülkesi olan Almanya, enerji konusunda %95 dışa bağımlı bir ülke. Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Putin vanaları kapattı. Almanya gemilerle doğalgaz, petrolü başka ülkelerden aldı. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Hatta size bir örnek daha. Rusya ile Almanya arasındaki doğalgaz boru hattı Amerika Birleşik Devletleri tarafından vuruldu Baltık Denizi'nde. Bu ortaya çıktı. Almanya ağzını açıp bir tek kelime edemedi. Diyemedi ki sen benim can damarımı neden vurdun diyemedi. Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Finlandiya ve İsveç NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin kapısına gitti. Neden? Çünkü bunca yıldır doğru düzgün bir orduları yok. 1945'ten bugüne kadar, bakın 1945'te Hitler düzeni Almanya'da yıkıldı. O günden bugüne kadar
Alman ordusu neden kendini revize edemedi, doğru düzgün bir ordu kuramadı? Çünkü Amerika izin vermedi. Şu anda Almanya topraklarında 52 bin Amerikan askeri var. Evet arkadaşlar. Bakın tablo ne kadar ağır, nereye gidiyor? Bakın devam ediyor. Peki bu tablo ortadayken Avrupa'da yaşayan yetişmiş insanlar ve para kaynakları, girişimciler nereye gidiyor? Söyleyeyim. Maaşla çalışanlar Amerika kıtasına gidiyor. İki tane yol var. Bak bir tanesi maaşla çalışanlar, onlar Amerika'ya gidiyor daha yüksek maaşlara. Girişimciler de Asya'ya gidiyor. Çin'e gidiyor. Tayvan'a gidiyor. Endonezya'ya gidiyor. Çünkü maliyetler buralarda daha ucuz. Avrupa Birliği'nden bir kaçış var. Para kaçıyor. Yetişmiş insan gücü kaçıyor. Şimdi Avrupa'da yaşayanları Avrupa Birliği, Almanya, Fransa, Hollanda başta olmak üzere uyutmaya devam ediyorlar. Ev kiraları patlamış vaziyette. En temel insani hak olan barınma ihtiyacı bugün Avrupa'da çok daha pahalı. İnsanların ev sahibi olması Avrupa'da hayal. Bugün hükümet dağıldı. Neydi? Scholz, işte koalisyon ortakları erken seçim kararı aldılar. Peki temel neden ne? Temel neden para, ekonomi. İşte anlatmaya çalıştım. Avrupa'nın liderleri, devlet başkanları çok basiretsiz. Amerika'nın ve İsrail'in, kıymetli izleyicilerimiz, oyununa geldiler. Rusya korkusundan Almanya'nın anahtarını Amerika'ya teslim ettiler. Evet. Bu siyasetçilerin hiçbir tanesinin öngörüsü yok. Sıfır. Eğer öngörüleri olsalardı, bak rakamlarla anlattım, matematik yalan söylemez. Görün diye. Avrupa her geçen gün daha da kötüye gidecek. Amerika'nın bu Avrupa'daki saltanatı yıkılmadıktan sonra İsrail'in Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerindeki bu saltanatı yıkılmadıktan sonra Avrupa Birliği iflah olmayacak. Avrupa Birliği'nde yaşayan işçilerin yüzü gülmeyecek. Emeklilerin yüzü gülmeyecek. Evet. İnsanlar kaçıyor. Anlatmaya çalışıyorum. Bürokrasi bırakmıyor yakalarını. Ne dedim konuşmamın başında? Amerika çok hızlı bir şekilde dijitalleşti. Almanya bugün dijitalleşemiyor. Yeni teknolojiye ayak uyduramıyor. Bürokrasi bitmiyor. Kağıdı, küreği bitmiyor. Almanya'nın bugün 2 milyon yurt dışından işçiye ihtiyacı var. İşçi alması lazım yurt dışından 2 milyon. Yurt dışından Almanya'ya bir işçinin gelmesi yıllar alıyor. Bürokrasi bitmiyor. Her alanda işçi açığı var. Ulaşım sektöründe, mühendislikte, aklınıza hangi sektör gelirse. Şoför yok. Kalifiye olmayan eleman yok. Yok. Neden? Bürokrasi bitmiyor. Bitmiyor. Onun için Amerika ve Çin aldı bayrağı gidiyor. Avrupa Birliği aman Rusya'nın korkusundan Amerika'nın emirlerinden dışarıya çıkamıyor. Türkçesi bu, kusura bakmayın. Gerçek bunlar. Avrupa Birliği'nin bir silkelenmesi lazım. Göreceksiniz bakın. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili şunu söyleyeyim. Trump şimdi başkan oldu. Trump Putin'e diyecek ki anlaşacaklar. Bu savaşı bitir. Amerika düşmanını zayıflattı Rusya'yı. Rusya'nın da işine gelecek çünkü sürdürülebilir bir durum yok. Olan kim oldu? Almanya ve Ukrayna'ya oldu. Ukrayna topraklarının %20'sini kaybetti. Yüz binlerce insanını kaybetti. Ülke dağıldı. Bugün savaş biterse 50 yılda Ukrayna'nın altyapısı belki düzelir. Şehirler bombalandı. Altyapı yok. İnsanlar evlerini bıraktılar, gittiler. Almanya, Amerika'dan daha çok bu işi finanse etti. Tank verdi, top verdi, uçak verdi. Ne ararsanız hepsini verdi. Niye? Rusya korkusundan. Ve İsrail ve Amerika diyor ki ver diyor. Amerika bu işten karlı çıktı. Olan Rusya'ya, Almanya'ya ve Ukrayna'ya oldu. Buyurun. Şimdi söz sizde. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazın.
Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de beni dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.